Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Şeklinde. Bu videoda Notion uygulamasında hem kendim hem de ekibim için kullandığım daha disiplinli ve daha düzenli olmanızı sağlayacak bir template paylaşıyor olacağız. Bildiğiniz gibi insan beyni bir şeyler sıralı olmadığında onu mu yapayım, bunu mu yapayım derken tüm işlerin arasında kaybolup gidiyor. Bu videoda hem kendi planlarımı, notlarımı ve araştırmalarımı nasıl düzenliyorum bunları gösteriyor olacağız ve aynı zamanda sizlerin de kullanabilmesi için bir Notion linki verip oradan kendi Notion'ınıza kopyalayabilmenizi sağlıyor olacağız. Bildiğiniz gibi not almak, araştırmalarınızı kaydetmek, başka bunun gibi daha düzenli olmak adına bir sürü uygulama mevcut. Ama bir yerden sonra hepsi bir yerde olmadığında, hepsi tek bir uygulamada olmadığında bu yorucu olabiliyor. Ben de kendi adıma ve ekibim adına tüm bunların hepsini tek bir yerde toplayabilmiş oldum ve bu template'i sizle paylaşmak istedim. Tabii ki bir bulut uygulama olduğu için de hiçbir şeyin kaybolma ihtimali yok. Bu template'te, bu oluşturduğumuz template'te aslında her şey bir yerde ama aynı zamanda her şey farklı yerlerde gibi. Böylelikle geçmişe yönelik yaptığımız tüm araştırmalar, aldığımız tüm notlar tek bir yerde depolanabilmiş oluyor. Hem de oluşturduğumuz filtrelerle başka bir şeylere bakmak istiyorsak, geçmişe yönelik notlarımıza bakmak istiyorsak kolayca onlara ulaşabiliyor oluyoruz. Ve iş takibi için de ekibimle birlikte Notion'a geçtiğimizden beri bizler için işler bayağı bir kolaylaştı. O zaman isterseniz çok uzatmayalım ve bu oluşturduğumuz template'i kendiniz için nasıl kullanabilirsiniz, nasıl düzenlemelisiniz ve en mantıklı kullanım şekli nasıl? Bunları anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an Notion'un uygulamasındayız. Masaüstü uygulamasındayız. Biliyorsunuz Notion'un hem web clipper'ı var, yani web tarafında, tarayıcı tarafında notion.so yazıp hesabınıza giriş yapıp tarayıcıdan da kullanabiliyorsunuz veya Windows uygulamasını da indirip ya da Mac'iniz varsa Mac uygulamasını da indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde mobilde, yani telefonda da Notion'un uygulaması var ve o şekilde de Notion'da kullanabiliyorsunuz yaptığınız bütün çalışmaları ve burada gördüğünüz gibi Personal için sıfır, yani bedava. Personal Pro'da aylık $4 karşılığında da geçiş yapabiliyorsunuz. Şuraları inceleyebilirsiniz. Burada oluşan farkları kendiniz inceleyip ihtiyacınıza göre isterseniz Pro'ya da geçebilirsiniz. Eğer takımınızla birlikte kullanmak istiyorsanız da yıllık ödemelerde kişi başı $8, aylık ödemelerde, aylık ödemek isterseniz de kişi başı $10 şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ama siz eğer tek başınızaysanız herhangi bir ücret ödemeden sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten Pays and Blocks hepsinde unlimited. Sadece Personal'da file upload'lar 5 MB'ı geçerse sıkıntı çıkartacak size. O da zaten çok nadir geçiyor olacaktır. 5 MB'ı geçiyorsa da Notion'da kullanmayabilirsiniz. Onun dışında yine aynı şekilde web, desktop, mobile app'leri var. Şimdi ana yapıya geçmeden önce bu ayarlar kısmını göstereyim istedim. Buraya nereden geldim? Bakın şurada Settings and Members kısmından geldim. Zaten tarayıcıda da aynı bu görünümde. Herhangi bir farkı yok. Bu Settings'ten ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Onun dışında Connected App'lerden isterseniz Slack kanalınızı bağlayabilirsiniz ve burada gerçekleştirilen olayların o sayfada yapılan düzenlemelerin vesaire Slack tarafına şu işi düzenledi, bu bunu ekledi gibi bildirim gitmesini, o kanala o yaptığınız işlerin aktarılmasını istiyorsanız yine Slack'i bağlayabilirsiniz. Ya da Google Drive dosyalarınızı bu Notion çalışmalarınıza eklemek istiyorsanız yine Google Drive'ı da bağlayabilirsiniz. Buradan dili seçiyorsunuz. Şunu yapmanızı tavsiye ederim. Start Week on Monday seçeneğini bence aktif edin. Çünkü biliyorsunuz bunu yapmadığımızda hafta pazartesinden değil, pazardan başlıyor, cumartesi bitiyor. Dil maalesef sadece İngilizce var şu anda. Bu ayarlar kısmı bu şekilde, ekstra herhangi bir şey yok. Şu billing kısmından da kartınızı ekleyip ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu yapıyı nasıl kullanıyorum ya da ekibimle nasıl kullanıyoruz bu yapıyı. Bunu tabii sadece ekiple kullanmak zorunda değilsiniz ama ben ekip kısmıyla birlikte anlatacağım. Eğer ekibinizle kullanmayacaksanız o zaman şuradaki şu kişi mesela e, şu kişiyi silebilirsiniz. Şuradan gelip kişi bölmesini silebilirsiniz. Şimdi önce yapıyı anlatayım. Burada şu anki kullandığım yapıda bolca filtreleme kullanıyorum. Filtreleme yapabiliyoruz Notion'da. Mesela benim burada oluşturduğum name, yani şunu işin konusu diyelim. Değiştirelim. İşin konusu olsun bu. Bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz.
benim kullandığım yapıda bunlar var. Tarihi var, firma ismi var, konu var, ay, hafta, günler ve yıl var. File media ekleyebiliyorum. Buradan herhangi bir linki de ekleyebilirim. Embed linki de ekleyebilirim ya da bilgisayarımdan 5 MB'ı geçmeyecek şekilde dosya da ekleyebilirim. Personal Pro'ya geçerseniz o da unlimited oluyor. Daha sonra bu araştırma ile alakalı bir konu var. Buralara geleceğiz. Paylaşım alanı, planlayıcı ve son olarak URL. Şu URL'yi şöyle alayım. Eğer bir URL varsa o işle alakalı koymanız gereken hatırlatıcı buraya koyabilirsiniz. Gelelim bunu nasıl düzenliyoruz? Mesela ben buraya yeni bir sekme açmak istersem, yani buraya artıya tıklayıp buraya diyelim ki yeni bir sekme daha açmak istedim. Yeni sekme 1. Gelip buradan bunun text değil de ne olduğunu söyle. Bu bir numara mı? Yani bu yeni sekmede gireceğim bilgiler bir numara mı, yoksa işte çok seçimli mi, yoksa tek seçimli mi? Yoksa kişi mi? Kişi mi olsun istiyorum? Checkbox mı olsun istiyorum? Telefon numarası mı girmek istiyorum? Hepsini buradan seçebiliyorsunuz. Mesela select'i seçersem ve buraya gelip seçim 1, ondan sonra seçim 2 diye işaretlersem normal select'i seçtiğim için sadece bir tane seçebiliyorum. Mesela multi select'i seçseydim o zaman iki tane aynı anda seçebiliyor olacaktım ki onun örnekleri de var. E, Burası da bu şekilde. Şu yeni sekme 1'i kaldırayım ben. Ya da kalsın. Şimdi gelelim nasıl kullanıyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz iş yaparken her şeyin bir yerde olması çok güzel. Notion'u niye bu anlamda kullanıyoruz? Çünkü bir bulut tabanlı olduğu için arşivleyebiliyoruz bunu. Yani hiçbir şeyi kaybetmemiş oluyoruz. İkincisi, her şey bir yerde ama aslında bu filtrelemeler sayesinde de her şey ayrı yerlerde olabiliyor. Bu All Sessions dediğimiz kısımda bütün yaptığınız, bütün atadığınız işler gözüküyor olacak. Ya da buradan filtrelerden yıl seçeneğini 2021 ya da 2022 şeklinde güncellerseniz sadece 2021'dekiler ya da sadece 2022'dekiler gözüküyor olacak. Bunları işaretlemezseniz de bütün işler gözüküyor olacak. Bu filtreleme burada da geçerli. All Sessions'ta bence sadece yıl filtrelemesi yapıyor olmanız ya da en fazla bir de ay filtresi yapabilirsiniz. Şöyle add filter deyip buradan ayı seçerim. Ay nerede? Burada. Ocak ayı. 2022 Ocak ayındaki işleri göster dediğimde otomatik bu tüm işlerde Ocak ayının bütün işleri gözükmüş olur. Şimdi iş nasıl ekliyoruz dersek basitçe aslında şuradan new diyoruz. Yeni bir tane iş ekliyoruz ve buraya iş tanımı 2 diyoruz. Ve ben bunu daha çok buradan yapmıyorum aslında. Onu da göstereceğim. Ama buradan eklemek isterseniz iş, sonra önemli notunu yazıyorsun. Buradan kişisini seçiyorsun. İş süresini yazıyorsun. Bu arada iş süresi şu anlamda önemli. Mesela hepsine 1 ekleyelim. Ya da şuna 2, buna 3 ekleyelim. Mesela iş süresini yazarsanız eğer şuradan da bakın şurada calculate'de sum'ı seçerseniz eğer mesela Ocak ayında 2022 Ocak ayında kaç saat çalıştığınızı toplam burada görebilmiş oluyorsunuz. O anlamda şu sum'ı iş süresini o yüzden ekledim ve kullanıyorum. Çünkü kendinize bir geri bildirim yapmış oluyorsunuz böylelikle. İş bittikten sonra o iş için kaç saat harcadığınızı yazdığınızda buraya, bu 2 saat olabilir, 1,5 saat olabilir. Toplam ne kadar saat, haftalık, aylık kaç saat çalıştığınızı görebiliyorsunuz. Bu da daha verimli olabilmek adına çok önemli oluyor bence. Buradan tarihi seçebiliyorsunuz. Tarihi seçerken en önemli şeylerden biri, ben tarihi açıkçası buradan kullanmıyorum. Şu Ocak 1. hafta ve günler diye işaretlediğim şuradaki sağdaki seçeneklerden kullanıyorum. Ama bunun bir güzelliği daha var. Bunu kullanabilirsiniz tercihen. Eğer hatırlatma isterseniz bakın burada include time dediğinizde şuradan bu işe bir saat de girebiliyorsunuz. Mesela 12'de olacak olan bir iş olsun, bir toplantı olsun bu diyelim. Include time açtığınızda saati giriyorsunuz ve buradan da işte bundan 5 dakika önce, toplantıdan 5 dakika önce ya da yarım saat önce bana hatırlat gibi hatırlatma seçeneğini de aktif edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Notion'ın mobil uygulaması da olduğu için oradan size bildirim atıyor olacak. Buradan aynı şekilde time zone'u düzenleyin. Bizim İstanbul için, yani Türkiye için artı 03'ü seçmeniz gerekiyor. Ve işin bir bitmesi gereken tarih varsa da end date deyip ikinci bir tarih daha seçebiliyorsunuz. Onu da yine bu şekilde buradan end date'ten seçiyorsunuz. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bakın burada
remind olanlarda, yani hatırlatma olanlarda kırmızı şeklinde gösteriyor olacak bize. Sonra gelelim bu All Sessions'tan filtreleme kısımlarına. Bu checkbox dediğimiz kısımda da iş bittikten sonra bunları tıklıyorum ve işin bittiği anlamına geliyor. Şurada filter, sıralama, grup ve properties seçenekleri var. Sort kısmında istediğiniz herhangi bir şeye göre sıralayabiliyorsunuz bunları. Mesela tarihi, işte buradaki tarih, e, yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarı şeklinde, hani geçmişten günümüze ya da gelecekten geçmişe ya da geçmişten geleceğe şeklinde sıralayabiliyorsunuz. Bu date'e göre. Ben genelde bunu kullanıyorum. Date ascending diyorum. Ben genelde bunu kullanıyorum. O yüzden sort kısmı da böyle, ama tabii herhangi bir şeye göre de sıralayabilirsiniz. İsterseniz günlere göre sıralayın. İşte pazartesiden Cuma'ya, pazara doğru sıralasın. İsterseniz haftalara göre sıralayın. Neye ihtiyacınız olduğuna göre değişir o. Gruplama seçeneğimiz var. Gruplamada da aslında burada bir filtremiz var. Mesela biz burada filtre olarak 2022 Ocağın işlerini göster diyoruz. Ama bir de bunları gruplayalım dersek. Mesela 2020 Ocağın içinde hafta hafta bana böl bu işleri dersem, buna da gruplama deniyor. Gruplamada da bakın, haftayı seçtiğim zaman otomatik olarak ne yapıyor? Birinci haftanın işleri Ocak ayına, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftanın işleri olduğu zaman otomatik görebiliyorsunuz. Böyle bir görünüme sahip oluyor. Ya da herhangi başka bir şeye de gruplama yapabilirsiniz. Burada da no hafta diyor. Ben bunu genelde hide diyorum, yani gizle diyorum ve o no grupları gösterme diyorum. Gruplamada bu mantıkta çalışıyor. Peki properties bölümü var. Bu da ne demek? Bu da burada gördüğüm seçeneklerde işlerin hangi seçeneklere gözüksün? Yani işin konusu gözüksün mü? Önemli not gözüksün. Mesela şuraya bakın, önemli nota bakın. Ben eğer bu alanda önemli not gözükmesini istiyorsam, şurada önemli notu kapattığımda bakın, önemli notun görünümü gitti. Ya da işin konusu bu olmak zorunda gerçi. Şu checkbox gözüksün istemiyorsam bunu kapatmak durumundayım. Aynı şey diğer her şey için de geçerli. Bu da tabii bize filtrelemeler konusunda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bakın burada ne var? Benim filtrelediğim ve sürekli kullandığım şeyler var. Planlayıcı var, haftalık yapılmayanlar var, haftalık biten işler var. Müşteriler için haftalık plan var. Hani kişisel işlerimin dışında de müşterilerimiz için haftalık planımız var. Müşterilerin müşterilerde hangi ayda ne yapmışız, hangi ayın hangi haftasında ne yapmışızla alakalı bir bölüm var. Araştırmalar bölümü var. Bunu da göstereceğim, bir web clipper'la araştırmaları nasıl buraya alabiliriz. Bunu da göstermiş olacağım size. Sonra aldığım eğitimlerde almam gereken notlar var. Bir de bunlardan ayrı tabii YouTube'la alakalı ayrı bir yerde kullanıyorum, ama tabii herkesin ihtiyacı değişeceği için ben şu anlık biraz daha böyle hani genele hitap edecek bir yapı oluşturmaya çalıştım. Zaten biz ayrı bir kanalda ekiple birlikte kullanıyoruz Notion'u. O yüzden burası bir demo gibi düşün. Çünkü ben bunu sizle paylaşacağım. Siz de aynı kopyayı kendinize alıp düzenleyebiliyor olacaksınız. O yüzden bu şekilde daha genele hitap edecek filtrelemeleri yapmaya, sayfaları oluşturmaya çalıştım. Bir de mesela şöyle tarih görünümünde bir paylaşım bölümümüz var. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Nasıl oluşturuyoruz? Normalde kendiniz oluşturuyor olsanız sadece All Sessions'la geliyor bu. Ve bakın şuradaki oktan diğer filtreleri açabiliyorsunuz. All Sessions benim istediğim görünüm olmayabilir. O yüzden yeni bir görünüm eklemek için bakın şurada şu butona tıklayıp Add View deyip hangi görünümde istediğim, bakın 2, 4, 6 tane farklı görünüm var. Board görünümü var mesela. Şu şekilde bir görünüm. Timeline görünümü var. Calendar görünümü var. List ve Gallery var. Burada ne ihtiyacınız olduğuna göre mesela bu soldaki oluşturduklarımızda farklı farklı görünümleri seçtik. Biz bu seferlik mesela board'u seçelim ve bu board'a bir isim verelim. Ne olsun bu? YouTube çalışmaları olsun. Oluştur dediğimde bir filtre eklemem gerekiyor buna. Şimdi yani burada sadece YouTube çalışmalarının olmasını istiyorum ya ben. O yüzden filtreye gelip ya da şöyle önce bir tane boş bir YouTube bir işi açalım. Geldim buraya. Sonra bu konudan, bakın konudan YouTube'u seçtim. Şimdi şu metin yazarlığını da kaldıralım. Sadece YouTube'u seçtim ve benim filtrelerime bakın şurada YouTube geldi.
Ondan sonra filtrelere geldim ve dedim ki bir filtre ekle dedim. Ve konu YouTube'u içeren işleri burada göster dedim. Yani buraya özelleştirilmiş bir şey de atayabilirsiniz tabii. Hani illa buradan YouTube'u seçmek zorunda değilsiniz de. YouTube çalışmaları olabilir, bir şey olabilir. Sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın ben burada YouTube'u seçtiğim için burada sadece artık YouTube konusunda YouTube etiketi olanlar gözüküyor olacak. Ama ben bu YouTube etiketinde önemli not da gözüksün istiyorum mesela. Geldim, tıkladım, önemli not. Video konusu ile ilgili araştırma yap. Bu olsun. Bakın burada gözüktü ama Properties'ten eğer gelip bu önemli notu kapatırsam artık gözükmeyecek ve buradan iş bittiğinde hızlıca şunu tıklayıp devam edebilirsiniz. Hafta hafta da gidebilir. Bakın burada metin yazarlığı, Facebook reklamları diye sıralanmış ama ben bunlar böyle sıralansın istemiyorum. Ve araştırmaya göre gruplansın değil de günlere göre gruplansın istiyorum mesela. O zaman ne oluyor? Bakın günlere göre gruplanmış oluyor bu işler. Bütün işler buraya aktarılacak. Ya da ben buraya gelip mesela şu işe gelip şuradan yeni bir tane property ekleyebilirim. Bu property'nin adı YouTube video olabilir ve şunu da tabii seçmeli yapmam lazım. Select ve gelip buraya fikir aşaması video çekimine hazır. Ondan sonra montajda yayınlandı diye oluşturup ve gelip buradan grubunda nerede oluşturduğumuz YouTube videoya göre gruplanmasını istersen bakın mesela şurada YouTube 1 oldu bu. YouTube 2 olsun. Mesela YouTube 1 konu araştırmasını yaptım. Video çekimini hazıra sürükleyebilirim. Oradan montaja sürükleyebilirim. Oradan bittiğinde yayınlandığında yayınlan diye sürükleyip bütün YouTube çalışmalarımı buradan yürütebilirim. Aşağı yukarı bu yapıda kullanıyorum zaten. YouTube tarafında hazırladığım videoları da. Onun dışında bu görünüm ayarlamayı da anlatmış olduk. Şimdi burada kendi haftalık planlamanızı ya da aylık planlamanızı yaparken nasıl kullanabilirsiniz bunu ya da biz nasıl kullanıyoruz? Ben nasıl kullanıyorum? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle benim görmek istediğim haftalık henüz yapılmamış işler, haftalık bitmiş işler ve bir de benim kendi kişisel olarak yaptığım rutin işlerim. Yani rutin işler biliyorsunuz her seferinde şimdi haftalık planlama yaparken yani mesela pazar günü bir sonraki haftayı planlıyorsunuz ya da cumartesi günü bir sonraki haftayı planlıyorsunuz. Bazı işler mesela maile bakmak, maillere cevap vermek, işte video için hazırlık yapmak, video çekimi yapmak bunlar her hafta olan işlerse bunun gibi elbet kitap okumak örnek veriyorum yarım saat kitap okumak. Bunlar sizin için rutin işlerse ki herkesin rutin işleri vardır. O rutin işleri hafta planlamasında tek tek gelip haftalık yapılmayanlara ekle işte kitap oku. Ondan sonra ekle bilmem bir daha kitap oku. Böyle vakit kaybetmeyeyim diye kendimce şöyle bir kısa yol oluşturmuştum. Planlayıcı diye bir görünüm oluşturdum. Ve buraya bakın pazartesi günlerini tek tek yazdım. Diyelim ocağın birinci haftasının programları bunlarmış. Sizde bu tabii çok daha fazla olacaktır ama hepsini seçtim. Ne ile alakalı bu iş, rutin iş. Ondan sonra günler ne? Ondan sonra haftası ne? Şimdi ben diyelim ocağın ikinci haftasının rutin işlerini tek tek girmek istemiyorum da otomatik yeni haftamın içeriğini atamak istiyorum. O zaman daha basit halde burada planlayıcı da hep zaten bunlar sabit olarak kaldığı için bakın şurada planlayıcı diye bir seçenek oluşturdum. Bu planlayıcıyı seçtiğimde bunlar hep burada kalacak demek. Neden? Çünkü filtrelemesinde 2022 planlayıcı olanları göster diye bir seçeneğim var. Planlayıcıyı sadece bu işlerde kullanıyorum. Bu rutin işler daha önce hep yapacağım rutin işler için kullanıyorum. Peki ben bunu ocağın ikinci haftasındaki rutin yani Ocak birinci hafta bitti. İkinci haftaya başlayacağız. İkinci haftayı kısaca hazırlamak istiyorum özellikle rutinleri. Çünkü zaten hafta içinde gelen ve o anda gelen işleri haftalık programıma dahil etmek istiyorsam onları teker teker oluşturuyorum. O ayrı.
Onu zaten yapmanız lazım. Ama rutin işleri tekrar tekrar oluşturmaya çalışmak çok vakit kaybı oluyor. Bu yöntem böyle deneye deneye bulduğum bir şey olmuş oldu benim için ve tavsiye ediyorum kullanmanızı. Hepsini seçiyorum ve ben bunların hepsinin haftasını ikinci hafta yapıyorum. Hepsini seçtikten sonra ya da CTRL A ile de seçebilirsiniz. Sağ tıklıyorsunuz. Başka hiçbir yere basmadan Edit Property'den buradan haftayı bulalım. Haftayı ikinci haftaya alıyoruz. Ocak ayı bittiğinde mesela Şubat ayına geldiğimizde hepsini seçip Şubat ayı birinci hafta yapacağım. Ve bu haldeyken tekrar hepsini seçip CTRL D ile ya da sağ tıklayıp duplicate diyebilirsiniz şu şekilde. CTRL D ile çoğalttığınızda yine sağ tıklayıp seçiliyken hala sağ tıkladıktan sonra bakın burada planlayıcıyı buradan kaldırıyoruz. Bu ne oldu? Otomatik diğer kanallarımda mesela haftalık yapılmayan işlerimde bakın hepsi otomatik gelmiş oldu. Neden? Çünkü haftalık yapılmayan işlerde planlayıcı is not planlayıcı etiketi var. Yani planlayıcı etiketi olmayanları göster seçeneğim var. Ama planlayıcı etiketi olmayanları göster olmasaydı otomatik olarak bütün işler gözüküyor olacaktı. Yani planlayıcıdaki işler de gözüküyor olacaktı. Ben onu istemiyorum. Onu bir kopyalama aracı olarak kullanmak istiyorum. O yüzden bu şekilde rahatça kullanabilirsiniz. Neden peki buraya geldiler? Çünkü bunların hepsinin, bu kopyaladıklarımın hepsinin önden hani haftasını değiştirme sebebim oydu. Hepsinin ayı Ocak ve haftası da ikinci hafta 2022. Zaten bu filtrelerde haftalık yapılmayanlar var. Ben 3. haftaya geldiğimde buradan tıklayacağım. 3. haftayı seçeceğim. Şu planlayıcıdan kopyalayıp önce daha doğrusu sağ tıklayıp Edit Property deyip sonra buradan haftayı 3. haftaya çevireceğim ve kopyalayıp planlayıcı etiketini kaldıracağım. Yine otomatik buraya gelecek. Hatta bir daha yapalım. Çünkü biraz karıştırılabilir. Sağ tıkladım, kopyaladım. Sağ tıkladım, Edit Property dedim. Planlayıcıyı kaldırdım. Şimdi haftalık yapılmayanlara bakın otomatik o rutin işlerim geldi. Bu rutin işlerin üstüne tıklayıp tabii yine işte gününü belirleyebilirim. File medyası varsa yapabilirim ama zaten bunların hepsi rutin olduğu için birçok etikete atanmış oluyor. Ondan sonra bu alanda bu şekilde. Bu tabii işlerin bu biliyorsunuz Notion aynı zamanda bir not uygulaması olduğundan açtığımız her işin içine altına şöyle bir yorum da ekleyebiliyoruz. Mesela ben etiket olarak işte ekip arkadaşlarımdan birini etiketlemek istediğimde tabii şu an burada yoklar ama onlar olduğunda ekip arkadaşlarınız da olduğunda burada etiketleyebiliyor olacaksınız. Aylin'i etiketledim. İş ne durumda diye sordum. Ona bildirim gitti. O bana iş şu durumda işte yarım saate bitecek. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Geçmişe yönelik inanılmaz güzel, hiç kaybolmayacak olan bir arşiviniz oluyor işle alakalı. Ve hiçbir konuda, hiçbir noktada işle alakalı problem oluşturmuyor. Çünkü aynı zamanda bütün raporlamalarınızı ya da notlarınızı da buraya alabiliyorsunuz. Çünkü buranın aşağısında bakın, burası e, yorum kısmı, burası da not alma kısmı. Buraya aynı normal herhangi bir not uygulamasındaki gibi not alabiliyorsunuz. Mesela şu artıya tıkladığınız zaman tabii bu artık Notion'ın kullanımına geliyor. Çok geniş bir program. Çok farklı şekillerde kullananlar var. YouTube'da araştırırsanız bolca içerik göreceksiniz. Mesela buraya ben bir tane daha sayfa açıp bu işle alakalı işte raporlar olabilir bu sayfanın adı. Sonra şu yukarıdan rutin iş 1'e geldim. Bakın burada raporlar var. Tıkladığımda tekrar raporların içine notlarımı alıyorum. Buradan aynı şekilde devam edebiliyorum. İşin içinde de ama buraya geldiğimde bakın rutin iş 1 sadece böyle gözüküyor. Tıkladım. Bütün her şey içinde. Bitirdim işi. Gitti buradan. Neden gitti? Bakın checkbox'a tıkladığımda pazartesiden gözükmüyor. Çünkü neden? Bu haftalık yapılmayanlar filtresi. Neden? Çünkü bakın checkbox is boş olanlar. Yani checkbox'ı işaretlenmemiş olanları göster diye bir filtrem daha var. Haftalık biten işlerde de tam tersi. Checkbox is tiklenmiş olanlar. Yani ben buradan buna tıkladığımda bu buraya geliyor olacak. Tabii şunu 3. haftaya almam lazım. 3. haftaya.
Bakın otomatik biten işlere geldi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Nerede? Ocak 3. hafta. Bir de buna yıl ekleyelim hatta. Karıştırıcı olmasın. Yıl 2022. Burayı da anladık diye düşünüyorum. Devam edeyim. Müşteriler haftalık plan var. Burada da bakın filtrelerde tek fark. Bu yine is not olacak. Aynı hata. Firma is kişisel is not olanlar. Yani kişisel işlerime ben kişisel diye bir filtre var, onu koyuyorum. Ama eğer bir müşteriyle alakalıysa, mesela firma 1 ile alakalı olsun, kişisel olmayanları buraya koymuş oluyorum. Yani kişisel olmayan işleri burada göster dediğimde ne oluyor? Geri kalan seçeneklerin hepsi müşteri zaten. Müşteriyle alakalı bütün işleri, mesela Ocak 2. hafta. Tabii yılı da yine buraya ekleyelim. Yıl seçeneği de olmuş olsun. Yıl 2022. Bütün müşteri işleri buraya otomatik olarak o filtreden dolayı geliyor olacak. Müşteriler kısmında ne var? Burada da geçmişe yönelik hangi müşteriyle alakalı ne yapmışız onu görmek için kullanabiliriz. Geldim buraya. Kasım ayında, mesela 2022 Ocak ayında ben firma 3 için ne yapmışım dediğimde, bakın burada da gruplama hafta üstünden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftada o müşterimizle alakalı ne yaptıysak, hangi işler yapıldıysa, bittiyse, bitmediyse onun içeriklerin hepsi burada oluyor. Filtrelerden mesela bunu kişisel alırsak, bakın az önce Ocak 2. haftada kişiselde yaptıklarım bunlarmış. Ocak 3. haftada kişiselde yaptıklarım bunlarmış. Müşteriler kısmı da bu şekilde. Bunu da bence mutlaka kullanın. Özellikle geçmişe yönelik arşivleme anlamında çok önemli. Çünkü yaptığınız tüm çalışmalar, her şey burada kaydediliyor olacak. Yani şurası sizin böyle, şu all sessions kısmı var ya, burası da dolup taşıyacak. Şu gruplamayı kaldıralım. None diyelim. Burası dolup taşıyacak ama buraya zaten çok nadir bakıyor olacaksınız. Hatta bakmayacaksınız bile. Genelde yapacağınız gündelik işte pazar günleri bir sonraki haftayı planlarken burayı kopyalamak. Gündelikte, haftalık yapılmayanlarda ve gününüze bakıyor olmak. Yeni bir iş geldiğinde buraya basitçe artı deyip, yeni iş 1 deyip sonra üstüne tıklayıp içeriğini düzenlemek ve devam etmek. Sonra bunlardan başka, hani haftalık ajanda diyeyim. Ajandadan başka not uygulaması olarak da kullandığım için Notion'ı, bu tarafta daha güzel artıları da var. Müşteriler kısmında anlatmıştık. Araştırmalar bölümü var. Burada da Notion'ın Web Clipper'ı devreye giriyor. Bakın web'e tıkladığımızda da aynı şekilde burada şey geldi. Web Clipper'da da aynı görünümü elde ettik. Google'a Notion Web Clipper yazarsanız ve chrome.google.com'da bakın Notion Web Clipper'ı buradan ekleyebilirsiniz ve şuraya gelecek. Bakın Notion Web Clipper. Bu ne işe yarıyor tam olarak? Herhangi bir sayfayı, bu bir YouTube videosu da olabilir ya da bir blog yazısı da olabilir. Mesela ozantarık.com'a girelim. Ozantarık.com'a girdim. Şuradan rastgele bir tane blog yazısını seçelim. Ben bir blog yazısı okuyorum ve bunu araştırmalarıma eklemek istedim. O zaman gelip buraya şu Notion Web Clipper'a tıklıyorum. Bakın burada diyor ki hangi workspace, yani hangi alana ekleyeyim ve hangi sayfaya ekleyeyim. Ozan Tarık sayfasını eklemek istiyorum. Facebook ilişkilendirme aralıkları. Save page dediğimde ve Open in Notion dediğimde, bakın burada ben bütün, birazdan şimdi şuraya gelecek, basit şekilde bütün blog yazısını buraya almış oluyorum. Ve burada da ben bunun için bir etiket daha yaptım. Adına da araştırma dedim. Bu araştırma bölümünde bu neyle alakalıysa bu konu. Mesela başka bir konu olsun bu. İlişkilendirme ayarı olsun. Bunu sonradan eklemek istedim. İlişkilendirme ayarını etiketlediğimde otomatik olarak araştırma ilişkilendirme ayarı ile ilgili etiketlenmiş oluyor. Ve bakın burada araştırmalar bölümüne de benim bu kaydettiğim şey geliyor. Neden geliyor? O da yine filtreden dolayı. Ne demişiz burada? Araştırma bölümü, araştırma filtresi boş olmayanları göster. Is not empty. Yani otomatik olarak ben araştırmaya demin ilişkilendirme ayarı yazdığım için onu buraya almış oldum. Ve bütün araştırmalarım burada gözükecek. Hatta ben buradan filtrelerde daha sonra add filter deyip
araştırma is, örnek veriyorum, metin yazarlığı dersem ya da ilişkilendirme ayarı dersem, sadece ilişkilendirme ayarıyla alakalı bütün araştırdığım şeyler önüme dökülecek. Ya da başlıktan arama yapıp şunu silip, hatta bu da kalsın. Araştırma is boş kalsın. Böyle kalsın. Şurada arama bölümü var. Bu sayfada herhangi bir mesela kelime arayabilirim. Başlık kelimesi. Mesela İlişkilendirme yazdığımda bakın sadece ilişkilendirme ile alakalı yazılar önüme çıkar. Ama ilişkilendirmeyi sildiğimde bakın şurada YouTube 1 diye bir iş var. O burada şu an gözüküyor ama Facebook yazdığımda bakın o hemen ortadan çıkıyor. Şu an çok iş olmadığı için, çok araştırma olmadığı için çok gözükmüyor ama bu da inanılmaz hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi Notion'da. Uygulamaya geri dönelim. Evet, araştırmaları da anlattık. Şimdi gelelim eğitim notları. Bu da kendi içinde aldığınız eğitimlerde onun içinde bir tane konu eğitim notlarını içerenleri burada göster diye bir filtre atadık. Eğitim 1 diye mesela eğitimin adı neyse onu yazıp buradaki diğer filtrelemeleri atayıp, gerek yok gerçi ama burada o eğitimle alakalı aldığınız tüm notları yazabilirsiniz. Eğitimin notları. Mesela işte bu başlığım olsun. Geldim buraya turn into dedim. Heading 3 olsun dedim. Geldim buradan hatta rengine kadar değiştirebiliyorum. 3 tane çizgi çektim. Paragraf 1. Buradaki şu seçeneklerde, not alma seçeneklerinde bakın, isterseniz bunu aşağı açılan menü ya da isterseniz bunu to do list şeklinde de yapabilirsiniz. Bu artık sizin not alma alışkanlıklarınıza bağlı. Bunu da yaptık. Burada bütün eğitimlerle alakalı aldığınız notları gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu eğitim notlarınız içinde böyle bir bölüm açmış oldum. Siz mesela bunların hepsini istemiyorsanız bu arada şuradaki görünüme tıklayıp, bakın eğitim notlarına tıklayıp şuradan silebilirsiniz ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bir tane paylaşım programı diye bir şey ekledim. Mesela sosyal medya paylaşımlarınızda bir böyle bu şekilde takvim görünümü elde edip ben burada yine o görünümlerin gözükmesini, paylaşım 1 pazartesi günü işte neyle alakalıymış, post paylaşımı 1, paylaşım 2 ve geldim buraya işte cumartesi günü için bir şey daha ekleyeceğim, paylaşım 6. Ondan sonra önemli notuna da bakın paylaşım alanına buradan ne olsun, bu bir işte TikTok paylaşımı olsun. Bunu da onun için atadım. Paylaşım alanı TikTok. Bunun için seçebilin diye. Ve konusu sosyal medya paylaşım. O da filtreleme için gerekli. Önemli notuna da TikTok video paylaşımı 1 dedim. Ve buraya geldi. Bu paylaşımı yaptıktan sonra şunu tiklerim. Yaptığım paylaşımları tikleyip bu şekilde de paylaşımlarınızı böyle takvim görünümünde aşağı doğru güzel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bakın burada bu properties'ten ben checkbox'ı açtığım için burada checkbox gözüküyor. Bunu kapatırsam checkbox gözükmüyor ama gözüksün istiyorum. O yüzden yaptım. Önemli not gözüksün istiyorum. O paylaşacağım şey neyle alakalıysa o gözüksün istiyorum. Oraya ona göre yazıyorum çünkü. Paylaşım alanı da gözüksün istiyorum. Çünkü feed'de mi, Insta story'de mi ya da YouTube'da mı işte Twitter'da mı diye ayrı bir tane daha eklenti koyabilirsiniz oraya. O artık size kalmış. Ve son olarak da yine YouTube çalışmaları için bakın burada şöyle bir bunu zaten az önce yapmıştık gerçi. Şunu da silelim. Yine böyle bir e, yapı oluşmuş olsun burada. Fikir aşaması, video çekimine hazır, montajda yayınlandı. Sağa sola çekip atıyorduk. Yani kısaca biz Notion'ı ekip olarak bu şekilde kullanıyoruz. Hiçbir şey kaybolmayacak. Her şey tamamen sizin isteğinize göre şekillenebilir. Özellikle şu filtreleme mantığını ve grup mantığını, aynı şekilde buraya ekleyeceğiniz şeyler, bakın şurada artıya bastığım zaman bir seçenek değil de işte ne olsun bu? Formül de ekleyebilirim ben buraya. İşte oluşturulma zamanı, kimin tarafından oluşturulduğu, en son ne zaman düzenlendiği, en son kim tarafından düzenlendiği şeklinde yeni sekmeler de açabilirim. Ya da sadece text seçeneği de aktif kalabilir. Veya bunu buradan şuradan delete edebilirim.
Şurayı iyi bilirseniz, aramayı iyi kullanırsanız, şu görünüm filtreleme olaylarını iyi bilirseniz kendiniz için daha da iyi bir versiyonuna ulaştırabilirsiniz. Bizim kullandığımız template'i tabi akıl akıldan üstün. Eğer daha iyi bir versiyona ulaştırabilirseniz de lütfen yorumlar kısmında videonun yorumlar kısmında yeni oluşturduğunuz şeyleri aktarın. Belki bizim de işimize yarar. Ben nacizane kendi kullandığımız şeklini anlatmış oldum size. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoluk da bu kadar olsun. Evet arkadaşlar, böylelikle hem daha disiplinli hem de daha düzenli olabilmek adına Notion template'imizi paylaşmış olduk. Umarım bende olduğu gibi sizlerde de daha disiplinli ve verimli olabilmenizi sağlayan bir template olur. Videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak hızlıca kendiniz için bir tane daha oluşturabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ekibiniz de kullanmak istiyorsanız Notion'ın ücretsiz kısmı kullanılabilir olmuyor. Maalesef o kısımda ücretli versiyona geçiş yapmak durumundasınız ve her bir ekip arkadaşınız için yıllık ödemelerde $8'la ekibiniz için de Notion'u kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Eğer videonun sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.